Aegon kral olması ve ölüm kehaneti. Aeron'un kahpelikleri, Targaryen'lara duyulan öfkenin ve korkusuzluğun ilk kez ne şekilde bize gösterilmesi ki ileride Güneyli itirazın komplosuna resmen altyapı gibi duruyor. Bu bölümün tabii ki en dikkat çeken kısımlarıydı bahsettiklerim. 7 Krallık Şövalyesi'ni izledim ve bitirir bitirmez hemen sizler için incelemesini hazırlamaya başladım. Ama devam etmeden sizden bir ricam var. Önce videoyu beğenmenizi, yorumlarınızla şenlendirmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Siz destek verdiğiniz sürece videolar gelmeye devam edecek inşallah. Şimdi devam edelim. Bana göre bu bölüm şu ana kadarki yayınlanan bölümlerin en iyisiydi. Halk şarkıları Asya kitaplarına dikkat çekici bir şekilde kendine yer edinmiştir. Lakin ne Game of Thrones'ta ne de Ejderha dizisinde bunu pek görmeyiz. Örneğin Egin bölüm başında söylediği şarkı yüksek ihtimal Çekiç ve Öz şarkısıydı. Daha evvelki videolarda Baelor ve Maegor'u anlatırken böyle bir şarkıdan ve lakaplarından bahsetmiştim. Daemon Blackfyre taht için üvey abisi iyi kral Daeron'a isyan ettiğinde Baelor 196 yılında Kızıl Çimen Tarlası Muharebesi sırasında Daemon'ın isyancı ordusunun artçı birliklerine saldırmıştı ve Dorne ili fırtına toprakları kuvvetlerine liderlik etmişti. Baelor'un kuvvetleri isyancıları kardeşi Prens Maekor'un kalkan duvarına karşı ezdi ve bu olay Çekiç ve Örs hakkında bir şarkıya ilham kaynağı oldu ki dizideki şarkı da dediğim gibi yüksek ihtimal buydu. Bu bölümde odak noktamız Egg ve Dunk ile olan ilişkisinin seviyesiydi. İyice böyle bir abi kardeş gibi olmuş haldeler ve ayrı Park'ın ifadesiyle ikisi de daha çocuk. Dunk büyük çocuk, Egg küçük çocuk. Yetişkinlerin birbirine sopayla vurduğu bir eğlence ortamında zaman geçirip birlikte eğleniyorlar. Tabii benim Dunk ile ilgili dikkatimi çeken bir değişim söz konusu. Önceki bölümüne nazaran bir parça daha ciddi, bir parça daha olgun ve hedefe odaklı. Zaten bir önceki bölüm sonunda böyle bir aydınlanma yaşamıştı hatırlıyorsunuz. Çocuksu ve aptal tavırları bir parça azalmış durumda. Hatta sahne başında biraz neşesiz bile duruyordu. Yine de o sabah dövüşemeyeceğini öğrendiğinde tüm sabah boşa mı kustum şimdi ben demesi de hala çocuk Dunk'ın kaybolmadığını gösteriyor. Sadece büyümeye çalışıyor. Ek bu bölümde yaver olarak işini çok ciddi alıyor. Bölüm içi videosunda da karakterin sıkı çalışma meselesini idrak edip takdir ettiği söyleniyordu. Egg'in ailesinin konumunda birinin sıradan biri gibi iş yapması hatta dikiş dikmeyi öğrenmesi benim çok hoşuma gitti. O sahnede soylu yaverler muhtemelen bu işi yapmıyor, hizmetkarlar yaptırıyordu diye düşünmüştüm. Diziyi izlediğiniz için zaten Egg'in kim olduğunu hatta kime dönüşeceğini bilmeyen varsa da artık bilgine göre bundan sonra rahatça sıfatları ve isimleri de kullanabilirim. Bu arada kitaplarda olan ve sonki bölümde Dunk'a yardımcı olacak bir karakter tanıdık. Egg'in antrenman sırasında tanıştığı Sir Robin Weisling iyi bir şey oluyor. Bilinir. Dizide böyle çılgın biri olarak ifade ediliyor. Kitaplarda böyle bir şey denmesi de açıkçası fazla bir bilgi de yok. Mevcut zaman diliminden 5 sene önce mızrak dövüşünde gözüne saplanan kıymık yüzünden kör olduğu biliniyor. Elvin bizzat onu bulup getiriyor çünkü tanıyor diğer turnuvalardan. Bölüm sürprizlerinden biri sayılacak şey Egg'in yani Aegon'un geleceğiyle ilgili kehanette bulunan falcı kadındı. Aslında bu kadar büyük bir spoiler gerekli miydi tartışılır ama sanırım Asaf evrenindeki büyüsel dokunuşları eklemek istemiş olabilirler. Çünkü bu kısım büyük oranda eksik. Lakin kitaplarda da öyleydi. Kehanet ve benzeri şeyler spoiler'ın meselesi daha çok halkın değil. Samuel'un meselesi hakkında fikirlerimi öğrenmek isterseniz de ilgili video izleyebilirsiniz. Video altına bıraktım. Yalnız burada bir eleştiri şart. Geleceği gören orman cadıları ve benzeri karakterler yüzünüze veya eliniz içine bakarak bunu yapmaz arkadaşlar. Ya rüyalarında görürler ya da sizden bir parça kan alırlar. Bu tür bir kehanetçilik Asaf evrenindeki büyü mantığına ters yani. Bu kısımda Aegon açısından ironik olan kısım önceki sahnede sıradan bir hayat yaşayan bir çiftçi olmayı hayal etmesiydi. Tabii bir parça toprak sahibi olmuyor arzuladığından da bahsediyor. Çünkü o Kral Daeron'un 4. oğlu ve Ortaçağ Avrupa kültüründen esinlenmiş bu evrende. Hiçbir şeye sahip olmamak demektir bu. Bu açıdan 9 yaşındaki bir prensin şimdiden geleceğini düşünmesi ve basit bir hayat yaşamayı seçmesi ama ileride 5. Aegon olarak tahta çıkacak olması kendi içinde bir hiciv barındırıyor. Tabii kahin kadının seni tanıyanlar ölümüne sevinecek demesi de değişikti ve açıkçası pek de bildiğimiz Asya tarzı uyumlu değildi. Çünkü
Beşinci Egon sevilmeyen biri değildi. Yani en azından halk tarafından sevilmez değildi. Lordlar evet bir parça gıcık kapıyordu çünkü halkın lehine, aristokrasinin aleyhine bazı kararlar alıyordu. Haliyle köylü kokan Aegon aristokrasi gözünde fazla sevilmeyen bir haline geldi. Hatta Tywin kral eli olduğunda ilk icraatlerinden biri de onun halk lehine yaptığı bazı yasaları iptal etti. Yine de oh be Aegon oldu hua diye sevinecek kadar nefret ettikleri izlenimde hiç edinmemiştim doğrusu. Neyse. Bu bölümde dikkatimi çeken bir diğer sahnede yaver Raymond Fossoway'in Targaryenler için ensesçi yabancılar diyerek topraklarını işgal eden, halkı köleleştiren ve geleneklerine saygı duymayan bir hanedan olarak bahsetmesi ki nefretini çok iyi hissedebiliyorsunuz. Bu tabii ki kitaplarda olan bir sahne değildi ve merak ediyorum. Martin bu eklemeyi değiştirmeyi onayladı mı yoksa Parker yazar ne derse desin eklemeye mi karar verdi? Kitaplarda böyle değildi dedim çünkü gene aile üzerinde konuşuluyor ama böyle sert bir eleştiri ve nefret yoktu. Acaba Parker ana seriye gönderme mi yapmak istediği düşündüm. Şöyle ki ana seride hikaye başlamadan yıllar evvel hatta isyan öncesinde Lizard'ın başını çektiği bir güneyli komplosu kuramı vardır okuyucu arasındaki yüksek ihtimal gerçek çıkacak bir şey. Çünkü çok bariz açıklamalar var bu konuda. Komplonun amacı basit. Targaryenların saltanatına son vermek. Fatih'ten beri Targaryenlardan hoşlanan da hoşlanmayan da vardı ama açıkça bunu dillendirenlerin olduğunu pek duymadık. Ejderhalar zaten başlı başına bir hakimiyet ve korku aracıydı. Fakat dansın sonunda ejderha saltanatı sona erdi ve Targaryenler de diğer herkes gibi yönetmenin bir yolunu bulmak zorundaydı. Ashford turnuvası gibi etkinlikler de aslında bir nevi bu sebeple hanedan için önemliydi. Bölüm içi videosunda da belirttiği gibi bu bir nevi diplomatik bir görevdi. Halk, soylular ve tat arasındaki iletişimi ve bağlılığı devam ettirmek amacı taşıyor. Ejderhan varken buna gerek yoktu ama şimdi onlar yok. Yazar Targaryen'in yönetim şeklinin ejderhaların üstüne kurulduğu büyüsel bir sistem olduğu minvalinde bir açıklaması vardı ama bunu eleştiriyordu elbette. Neticede ejderhaların yok olacağını hiç düşünmemişlerdi. Aslında bu sistemsel yokluk Aegon'un daha sonraki ejderhaların geri getirme takıntısına da sebebiyet veriyor. Çünkü lordların istediği şeyleri kabul ettiremiyor ve uzlaşmak zorunda kalıyor birçok şeyde. Oyuncunun söylediğine göre Aeron turnuvada korku salarak hanedana itaat ettirmek istiyordu. Yani bunu onlara hatırlatmak. Bir zamanlar ejderha varken ne yapıyordunuz? Şimdi tekrar yapacaksınız, itaat edeceksiniz falan mantığı. Tabii yaptığı tek şey nefreti körüklemek oldu ki Prens Baelor'un tepkisini gördünüz. Bir çuval inciri mahvettin der gibiydi. Bu deliği getirmek zaten onların hatasıydı. Kontrol edeceklerdi, etmediler. Aslında babası Maegor yokken kontrolden çıkıyor. Onun yokluğu biraz da buna sebep oldu. Babası hariç herkes ne olduğunu biliyor gibi görünüyor. Yahut Maegor oğlunun ne olduğuna gözlerini kapıyor. Aegon bile ondan nefret etmekte. Hatta dikkat ederseniz öldür onu diyerek Sir Humphrey Harvering'e tezahürat bile yaptı ki kitaplarda da bu mevcuttu. Bu deli kendini ejderha zannediyor arkadaşlar. Ejderhanın insan halinde vücut bulmuş hali gibi etrafta dolanıyor. Bu sebeple kuklacı Tansel ayna kalkanlı Sörvin ve ejderha hikayesini canlandırdı. Sen bana hakaret ediyorsun psikolojisiyle öfkelenip millete saldırıp kızın parmağını kırdı. Sonrasında zaten Duncan gözü döndü ve Aeron'a saldırdı. Aegon da Dunk'ı abisinin elinden kurtarmak için kimliğini ifşa etti. Aslında bu sahnenin bile ayrıntılar açısından kitaplarla uyumunu görmek çok güzeldi. Dizide de kitaplarda olduğu gibi Raymond ve hemen arkasında kuzeni Stephen geliyordu. 10 dakikada çalmaya başlayan müziği de bayıldım. Diğer bölümlerden farklıydı ve ayrı hoşuma gitti. Biraz korku müziği hissi de vermedi değil. Açıkçası genel anlamda dizideki müziklerin sırf evrene ait olmadığı hissiyatını hiç düşünmedim. Ramin abinin müziklerine alışınca yabancılık çeker miyiz diye şöyle bir düşünmüştüm de vardı ama olmadı öyle bir şey. Genel olarak dizide her şey çok hoş gidiyor, başarılı ve uzun süredir seyir zevki alamadığımız Asöf Evreni dizilerinden sonra ilaç gibi geldi bu dizi. İnşallah bozmadan devam ettirebilirler. Bir de bu bölümde keşke 9 yaşında bir çocuğa öyle bel altı şarkılar üstünden konuşmalar yaptırmasalardı. O benim açısından biraz rahatsız edici oldu. Özellikle şu malum İlaç Şerif'in pislik işleri ifşa olmuş. Hepimizin kanı donmuşken iyice bir rahatsız edici oluyor. Bu arada ilk 2 bölümden sonra bu sefer kimi hacet giderirken görürüz falan dedim. Lionel'i düşündüm ama aklıma hiç gelmeyen birini seçmişler. Thunder ismindeki atı.
Bu sefer seçimleri yüzünden kahkaha atmadım değil. İlla biri sıcak kardeşim başka yolu yok demiş Ayrı Parker. 4. bölümde kim olur sizce bunu yapan? Tahmininizi yazın bence. Belki bu sefer kuzgun seçerler. Bilet Ravına da gönderme olur. Hoş olur. HBO Türk için gene çeviri eleştirim var arkadaşlar. Yani gerçekten hiç özen göstermiyorlar. Ensest yabancılar cümlesini almışlar. Ensest uzaylılar diye çevirmişler. Sanki bilim kurgu evrenindeyiz. Ya Google mu kullanıyorsunuz çevirirken? Ne yapıyorsunuz arkadaşım ya? Yapay zeka çevirdin işte bilmiyorsanız dili madem. Ben öyle yapıyorum. Yani bir dili bilip de alakasız çeviri nasıl yaparsın değil mi? Bariz ki başlangıç seviyesinde bile en iyi ihtimalle çevirmen. Hani ayıptır insanlar o kadar parayı yamuk çeviri için ödüyor. Bu arada teknik bir iki ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Game of Thrones kanalı dizisinin arka plan videolarından biri yayımlanmış. Aslında dizi başlamadan önce bazı izleyicinin fark edip paylaştı ama emin olamadığı bir şeyden bahsediyorlar. Rhaenyra ve oğlu Valar'ın göz renkleri farklı, mavi ve kahverengi. Valar'ın beyaz saç rengi var diyen izleyiciler de gördüm ama çözünürlüğü düşük karanlık atmosferde çok emin olamadım. 3. bölümde gündüz gözüyle de görünmedi. Yani saç ayrıntısı işlendiyse. Madem böyle bir göz ayrıntısı yaptınız, fark edilecek şekilde çekim yapsanıza. Işık net vurmuyor gözleri, fark edemiyoruz çok. Şüphede kalıyoruz acaba yanlış mı gördük diye. Kitaplarda böyle değiller ama melez oluşuna vurgu açısından hoş oldu. Viserys ve Daemon'un anneleri Alyssa Targaryen'de bir gözü yeşil ve mavi renkliydi. Geç o safkan Targaryen. Bu sebeple neden böyle bir göz rengi çıkıyor emin değiliz. Lakin büyük annesinin Velaryon olması ve onların da dışarıdan evlilikler yapan bir aile olması sebebiyle olabilir. Neyse deyip geçeceğiz. Açıklamaya göre dizinin her sene bir sezonu gelecekmiş inşallah. Biraz da gereklilik eğer devam etme niyetindelerse çünkü Aegon'u oynayan oğlanın hızlıca büyüyeceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu sebeple biraz daha hızlı davranmaları lazım. Peki siz genel olarak bölümü nasıl buldunuz? 4. bölümden beklentiniz nedir? Yorumlarda paylaşın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun ve Berat Kandiliniz de mübarek olsun.